Arkadaşlar merhaba. Kitap müzakeremize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere Sokrates'in savunması sonrası bir anket düzenlemiş ve bu ankette sizler hayvan çiftliğini tercih etmiştiniz. Bugün sizlerle George Orwell kimdir başlıklı analizimizle müzakeremize başlıyoruz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar George Orwell'ın gerçek adı Eric Arthur Blair. Ailesine zarar vermemek adına yazarlık kariyerinde George Orwell ismini kullanıyor. 1903 yılında maddi imkansızlıklar içerisindeki İngiliz bir ailenin çocuğu olarak Hindistan'da, o zamanki İngiliz sömürgesi Hindistan'da dünyaya geliyor. Ailesi onun klasik bir İngiliz üst orta sınıf eğitimi alması için çaba gösteriyor. Aslında avukat ya da doktor olmasını istiyor. Orwell 8 yaşında acımasız ve kötü izler bırakan bir yatılı ilkokula başlıyor. Burada edindiği tecrübeler onun hayatında baskı ve otoritenin kötüye kullanımına dair birçok fikri George Orwell'a veriyor. Ardından İngiltere'nin en eski ve elit okullarından kabul edilen Eton Koleji'nde burslu olarak okumaya başlıyor. Okulu bitirdikten sonra üniversiteye gitmek yerine Burma'daki İmparatorluk Polisliği görevine başlıyor ve burada 1927 yılına kadar çalışıyor. Burada gördüğü acımasız uygulamalar görevi bırakmasına neden oluyor. Bunu ileriki tarihlerde açıklıyor. Bu tecrübeler aslında onun emperyalist ve baskıcı yönetimlere karşı olan tavrını da belirliyor. Orwell aslında aristokratik bir yaşam sürüyor ve toplumun farklı kesimleriyle çok karşılaşmıyor. 1928 yılından sonra toplumun farklı kesimleriyle çalıştığı ortamlarda karşılaşmaya başlıyor ve bu tecrübelerini aslında romanlarına aktarıyor. İlk olarak Londra'nın en yoksul semtlerinde bir takım işlerde çalışıyor. Daha sonra Paris'e gidiyor. Sefaletin en uç noktalarına kadar hayatın tüm yönlerini tecrübe ediyor. Parası çalınıyor, aç kalıyor, bulaşık yıkıyor ve bir tas çorba için kilise kapısında bekliyor. Bu süreçte 1933 yılında Paris ve Londra'da Beş Parası adlı eserini kaleme alıyor. Avrupa'nın iki büyük başkentini toplumun en alt basamağındaki bir kişinin gözünden betimleyen bu eserinden sonra Burma Günleri ve Papazın Kızı adlı eserlerini kaleme alıyor. Orwell'ın edebiyat yaşamındaki ikinci kilometre taşı, daha sonra kalem alacağı Daralma ile de pek çok ortak noktası bulunan Zambak Solmas'ın adlı romandır. Orwell bu eserde kendisinin de bir parçası olduğu dar gelirli orta direğin yaşantısına ayna tutar. Bu sınıftan olanların yaşamını adım adım kurutup anlamsızlaştıran, umutlarını ve hayallerini teker teker öldüren geçim derdine ve tek düzeliğe isyan eder. 1937 yılında Orwell, maden işçilerinin yaşamına dair bir araştırma olan Wigan İskelesi yolunu kaleme alır. Bir madenci köyündeki sıradan insanların o dönem kendisini geliştirmiş gören aristokratlardan çok daha derin ve çok daha nitelikli olduğunu fark eder. Sıradan insanlar olarak ifade edilen insanların namusluluk taslamamaları ve ikiyüzlü olmamalarını çok sever. Bunlar aziz kılığında değildirler. Sevinçleri de hüzünleri de doğaldır. Yattıkları kadar yer, yedikleri kadar yemek ve insanlara karşı dürüstçe bir sevgi içerisindedirler. Ve zamanla sıradan hayat denilen bu hayatı çok beğenir ve bunun savunucusu haline gelir. Bu maddi anlamda çok şey olmayan ve beklentileri çok yüksek olmayan insanların hayatıdır aslında. Bu insanlar çok eğitimli ve büyük şeyler başarmak peşinde değildirler. Hayatın içerisinde kendilerini gerçekleştirmeye çalışan insanlardır. Bundan dolayı da Orwell aslında toplumun farklı kesimlerini tanıdıktan sonra aristokrat takıma karşı da bir tavır ortaya koyar. Bu tavrın içerisinde aslında kendisinin de geldiği entelektüel çevreye karşı söylemlerde bulunur. Orwell kendisini entelektüel olarak görenleri her zaman tahkir etmiş, onların yaşam biçimlerine ve anlayışlarına eleştirel yaklaşmıştır. Onları vatansever olmamak, para düşkünlüğü, tembellik, karmaşık ahlaki tutumlar ve sahtekarlıkla suçlamıştır. Orwell onları içeriden gören biri olarak yapıyor ve aslında kendi büyüklüğü de o aristokrat ortamdan çıkıp o ortamın içerisinde olmaması, bunu reddetmesinden geliyordu. İngiliz aydınlarının kendilerine dair ortak bir özellikten bahsedilecekse bu da onların halkın ortak kültüründen korkmaları olarak ifade ediyor George Orwell'dır. Aslında Orwell'ın kuşağı büyük buhranlara, büyük savaşlara maruz kalıyor. Ve bundan dolayı da pek çok radikal tutuma ya da otoriter yönetimlere savrulabiliyorlar. Orwell bunların hepsini tahlil ediyor ve kendisi bu otoriter yönetimlere savrulmak yerine bunlara karşı çıkmayı kendisine bir ödev biliyor. Bu çerçevede devrimci ve protest ruhu 1936 yılında Franco'ya karşı savaşmak için onu İspanya'ya yönlendiriyor. Gazete muhabiri olarak başladığı İspanya İç Savaşı'nda Cumhuriyetçi milislere katılıyor ve teğmenlik rütbesine kadar yükseliyor. Ve bir çatışmada yaralanıyor ve
ağır bir şekilde rahatsızlanıyor. Savaşa dair anılarını daha sonra Katalonya'ya Salem başlıklı eserinde ortaya koyacaktır. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde askere alınması için fiziksel yeterlilikleri uygun olmuyor. Ancak Nazilerin İngiltere'yi işgal etmesi olasılığına karşı Home Guard denilen geri birliklerde görev alıyor. Ve ayrıca Nazi propagandasına karşı Hindistan'da gerçekleştirilen yayınlamaları denetleme noktasında BBC'de görev alıyor. Observer gazetesinde çalışıyor. Orwell'ın aslında fiziksel durumu yaşadığı ortamlar ve hayatın getirdiği yükler nedeniyle zorlanıyor ve tüberküloze yakalanıyor. 21 Ocak 1950 yılında tüberküloz sebebiyle hayatını kaybediyor. Orwell'ın yazarlık tecrübesine baktığımız zaman onun aslında dünyayı daha yaşanılabilir ve iyi bir yer haline getirmek amacıyla yazın tecrübesini ortaya koyduğunu görebiliyoruz. Sanatın bizi daha nazik, daha adil ve daha bilgi olmamızı sağlamasını bekliyor Orwell. 1946'da ciddi bir üne kavuşan Orwell, Hayvan Çiftliği eserinin yayınlanmasından bir yıl sonra "Neden yazıyorum?" şeklinde bir yazı kalemi alıyor. Burada amacının politik yazıları sanata dönüştürmek olduğunu, temel hareket noktasının adaletsizlik duygusuna partizanca bir karşı çıkış olarak ifade edebiliyor. Bir kitap yazarken niçin bir sanat eseri üreteceğimden ziyade açığa çıkartmak istediğim yalanlar ve dikkat çekmek istediğim gerçekler var şeklindeki düsturu önemsiyor. Bu da aslında Orwell'ın bütün yazım tecrübesinin sesini duyurmak, adaleti ve hakkaniyeti ortaya koymak adına bir süreç olarak ele aldığını ifade ediyor. Dilde sade ve anlaşılır bir üslubu benimseyen Orwell, toplumunun temel değerlerini ve kültürel unsurlarına da dikkat çekmeye çaba gösteriyor. Orwell kendisini inşa eden iki kitabını hayatının son aşamasında kalem alıyor. Hayvan Çiftliği'ni 1945'te yazdığında 42 yaşında, 1984 romanını yazdığında ise 45 yaşındaydı. Ve 1950 yılında öldüğünde 46 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Hayvan Çiftliği ve bizim de müzakere konumuz olan bu eser, devrimlerin ve karşı devrimlerin nasıl işlediğini ve sürecin ideal olarak başlayıp nasıl ideallerden uzaklaşıldığını gösteren bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Kuru ifadelerle bunları ifade etmiyor. Örneklemleri hayvanlar üzerinde müşahhaslaştırıyor ve orada aslında psikolojik ve sosyolojik tahliller yapıyor. Ve biz de bu müzakere sürecimiz içerisinde orada hayvan çiftliğindeki psikolojik ve toplumsal rol dağılımlarını, birbirleriyle olan ilişkileri tek tek sizlerle beraber analiz etmeye çalışacağız. Devrimlerin aslında kötülüğe karşı çıkarken süreç içerisinde kendisinin kötü olması ve insanların bunları anlayamamalarına dair o süreci bizlere apaçık gösteriyor. Aslında Orwell bunu farklı bir şekilde yazsaydı, teknik olarak yazsaydı sadece birkaç entelektüel insanın okuyacağı bir roman olacaktı. Ama Orwell bunu zamandan ve mekandan kaldırarak otoritenin ve baskının ve devrimlerin nasıl kendi mecrasından çıkartıldığını bizlere çok açık ve net bir şekilde sunuyor arkadaşlar. 1984 romanında ise kitle iletişim araçlarının insanları kontrol etmede nasıl kullanılabileceğine dair bizlere çok ileriye dönük bir öngörü ortaya koyuyor. Romanda toplumunu tehlikeli akımlara karşı uyarmayı hedef seçiyor. Burada aslında bir toplumu yönetmenin yolunun işkenceler, baskı ya da dolambaçlı yollardan değil, değişik eğlenceler, özgürlük nutukları ve gerçek olmayan bilgilerle onları avutmayla olduğunu söylüyor. Çünkü açık olan baskının bir şekilde kırılabileceğini, fakat insanları bu tip şeylerle köleleştirmenin insanlar tarafından anlaşılamayacağı için çok daha tehlikeli bir süreç olduğunu bizlere ifade ediyor. Burada aslında bir gerçeklik bakanlığı var ve burada çalışan Julia da bu gerçeklik bakanlığında bir görevlidir. Bu bakanlığın amacı bilgi ve gerçeğe ulaşmanın yolunu çok sinsi yollarla engellemektir. Vatandaşın kendisinin bir köle olduğunu anlamamasını sağlamak için bütün haber kanallarını ve bütün bilgi vasıtalarını sınırlamak aslında bu sistemin temel yapısını oluşturur. Modern dünyanın korkutucu rejimleri George Orwell'a göre diktatörlüklerden çok görünüşte demokrat olan fakat insanları köleleştiren, onların değer dünyalarını yok eden, kendilerini avutan sistemlerdir. Bundan dolayı birincisini anlamak kolayken ikincisini anlamak çok daha zorlu ve meşakkatlidir. Aslında 1984'te ortaya konulan ifadeler kavramların nasıl ters yüz edildiğini de bizlere gösteriyor. Mesela savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür gibi bu tip argümanlar romanın aslında temel dayanaklarını da bizler için ortaya koyuyor.
Bizler George Orwell'ın bu protest ve devrimci kişiliğin Hayvan Çiftliği adlı romanındaki politik ve psikolojik göndergelerini sizlerle beraber süreç içerisinde analiz edeceğiz. Sizler de gerek 1984 olsun, gerek Hayvan Çiftliği romanı olsun, burada dikkatinizi çeken cümleleri bu videonun ya da diğer müzakerelerimizin altına yorum olarak atarsanız bunları da analiz etme imkanına sahip oluruz. Ben önceki müzakerelerde söylediğim gibi bütün müzakeremizin interaktif olması yönünde elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyorum. Sizler de yorumlarınızla, kitapta dikkatinizi çeken cümlelerle videolarımıza katkı yaparsanız müzakerelerimizde bunları da ele alma imkanına sahip oluruz. Hepinize ilginiz, desteğiniz ve katkınız için teşekkür ediyorum. Kitap yoldaşlığımız daim olsun diyorum.